Merhaba arkadaşlar. Bu video MVVM üzerine olacak. iOS Development'taki önemli keywordlerden bir tanesi. Bir UI Architecture paterni aslında MVVM. Bilenler için MVC, MVVM, Viper, Clean Architecture çeşitli architecture'lar var ve ihtiyacımıza göre birisini seçip kullanıyoruz. Genelde MVVM çok göz önünde ve daha diğerlerine göre pratik olduğu için tercih ediliyor. Bu bir öneri videosu olmayacak. Sadece insanların aklındaki karmaşayı biraz gidermek istiyorum. Çünkü MVM diye arattığımızda hani MVM'e benzeyen bir sürü kodla karşılaşıyoruz. Ve hani kimisi de çok fazla işte MVVM geçmişi, MVC, MVP gibi detaylara giriyor ve insanlara faydalı olamadığını düşünüyorum. Ama yine çok faydalı içerikler var tabii. Ben kendi tecrübeme göre bir paylaşım yapacağım. Öncelikle bir boş proje oluşturdum arkadaşlar. Bu projede şöyle bir şey düşünüyorum. Bir butonumuz olacak. Buna basınca servise gideceğiz. Yani servis gerçek bir servis değil. Bir async bir şey koyacağım oraya. Ve dönen string mesaj cevabını ekrana basıyor olacağız. Ekrandaki label'a basıyor olacağız. Sadece bu, başka hiçbir şey yapmayacağız. Öncelikle isterseniz ekranı kısaca bir ayarlayalım hızlıca. Buraları ben hızlı geçeceğim. Herhangi bir auto layout vesaire uğraşmayacağız konumuz olmadığı için. Tamam, yani UI'miz bu kadar. Storyboard'u kapatalım. Tab'ı da kapatalım. Bir tane fonksiyona bağlayacağız şimdi bunları. İlk MVC'yi gösterelim isterseniz. Bunlara ihtiyacımız yok. Sadelik olması açısından. Bir fonksiyonum olsun. Private function ve aslında retrieve message bunu karşılıyor ama bunu MVM architecture'ında başka bir class taşıyacağım için bir fonksiyonla burada da göstermek istedim. Her bir fonksiyon yazarak. Load data diyelim bunun adına. Söylediğim asinklik bu. Amacım sadece bir saniyelik bir gecikme koymak. Network etkisi yaratmak için burada. Bir saniye sonra yapmak istediğim şey self nokta response label nokta text eşittir hello world diyelim. Network'ten bu metni aldığımızı düşünelim arkadaşlar. Bir saniye sonra retrieve message'da da load datayı çağırıyoruz. Şunu network metodu olarak düşünüyoruz söylediğim gibi. Burada şimdi load datayı çağıracağız. Hemen çalıştıralım. Sağ tarafta simülatörü görüyorsunuz. Ve label'a internetten aldığı hello world metnini atayacak bir saniye sonra. Gördüğünüz gibi Hello World'a bastı. Biraz daha UI improvement gerekebiliyormuş. En azından okuyabilmek için birazcık genişletelim. Bunları auto layout uygulamadığımız için statik pozisyonları oluyor her zaman ve o sabit boyutlarını artıramıyorlar. Auto layout ile alakalı da bir içerik oluşturabiliriz. Şimdi MVVM için yapmamız gereken ilk şey, burada yeni bir dosya oluşturmayacağım kalabalık olmaması için. Ben yine aynı ekranda yazmaya devam ediyorum. Şu komenti silelim. Birinci öncelik bir model klasımızın olması ve bütün fonksiyonelitenin bunun içinde olması aslında. Yani fonksiyonun burada olması. Ve burada amaç öncelikle UI ve logic arasındaki bağımlılığı kaldırmak. MVVM bunun dışındaki hiçbir şeyle ilgilenmez arkadaşlar. Sadece bir UI architecture'dır ve logic, yani burada servise gitme logiği ve dönen datanın parsing işlemleri ve diğer bütün UI'dan bağımsız işlemlerin farklı bir yere taşınması ve tekrar kullanılabilir olmasını amaçlar. Bunun için burada da view'ların view model property'si olur. Şöyle diyelim. View modelimi yarattım direkt. Burada da view modelime gideceğim. Datayı load etmek için. Peki bu abstraction'ı, yani logic'in
UI'dan ayrılması işini yaptıktan sonra label'a bu datayı nasıl döneceğiz? MVVM veya unidirectional diğer architecture'lar, Viper, MVP veya Clean Architecture hepsinin çözmeye çalıştığı sorunlardan bir tanesi öncelikle bu. Bunu MVVM şu şekilde çözüyor arkadaşlar. Buradaki text'e label'ı bir şekilde bind ediyorsunuz. Yani bunun çeşitli yolları var. Ben 3 tane yol göstereceğim öncelikle. Ve Reactive Framework'lerden RX Swift'ten bahsedeceğim. İmplementasyonuna girmeyeceğiz. Öncelikle burayı comment out edelim. Burayla işimiz yok arkadaşlar. Öncelikle closure dediğimiz fonksiyon bloklarından faydalanacağız. Yani on message received diyorum. Bu bir fonksiyon signature arkadaşlar. Yani şuna soru işaretiyle basarsak zaten sintaksi bilenler biliyordur. Bilmeyenler için de bu string alan bir fonksiyon signature'ı. Yani şöyle yazalım isterseniz. Function test me string diyelim. Şimdi bu fonksiyonun tanımına bakarsak, şu an burada bakamadık. Şöyle şuraya atayım. Let param eşittir test me diyorum. Burada gördüğünüz gibi string to void. Yani test fonksiyonun adı ve bu bir değişken olabildiği için atayabiliyoruz. Yani fonksiyon da bir type aslında Swift'te. Bu tamamen bir fonksiyon sintaksı. String alan bir fonksiyon. Ben amacım şu. Network'ten text geldiğinde ben bu metodumu çağırıyorum. Ve içine de internetten, network'ten indirdiğim datayı gönderiyorum. Optional olduğu için sintaks şu şekilde değişiyor. Bu kadar. Aslında şu anda selfie veriyoruz. Burada herhangi bir retain cycle oluşmayacak. Retain cycle videomuza da bakabilirsiniz. Burada bu fonksiyonu çağırıyorum. Bu fonksiyona kim subscribe olmuşsa, burada subscribe özellikle kullandım. Çünkü kompleks bir yapıymış gibi düşünülebiliyor ama aslında subscription dediğimiz konu bu. Yani sadece fonksiyonun, parametrenin adı değişiyor genelde. Burada subscription işlemini yapmamız gerekiyor. Yani bunun için de ditload'u kullanıyorum. View ditload metodunu kullanıyorum. Yani sayfanın view load olduğu zaman view modelim var. Label'larım, butonlarım var. İhtiyacım yok ama ben burada subscription'ımı yapabilirim. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. View model nokta on message received eşittir value in diyorum. Bu sintaks bu şekilde. Zaten atama yaptığınız zaman hani basic kitaplardan bakabilirsiniz ya da tutorial'lardan bakabilirsiniz. Benim de Swift'le alakalı çektiğim programlama kitabını, Apple'ın kitabını okuduğumuz videolarımız var. Oradan da bakabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi string. Yani buradan geçilen data buraya geliyor. Buna aslında şunu da diyebilirim. Subscribe da diyebilirim. Yani subscribe'dan girdik. Subscribe diyorum. İsmi tutsun diye arkadaşlar. Sadece subscribe nedir onu göstermeye çalışıyorum. Yani hoş bir sintaks olmadı, hoş bir isimlendirme olmadı biliyorum ama bu subscription yaptıktan sonra bu şu demek. View model bunu çağırdığı zaman buna atanan fonksiyon çağıracak. Yani burada fonksiyon ataması yaptık. Biraz önce testte yaptığımız gibi. Ve içinde de hello world gelecek. Yani artık elimde value var. Yani olayı çözdüm. Text eşittir value diyorum. Hemen çalıştıralım isterseniz. Bastık. Bir saniye sonra hello world yazdı. Burada retain cycle oluştu.
arkadaşlar. Çünkü view model bu bloğu tutuyor. Ya bunun detayına girmeyeceğim çünkü retain cycle videosunda açıklamıştım. View model bu bloğu tutuyor. Bu fonksiyon bloğu self tutuyor, yani view controller. Aynı şekilde view controller da view modeli tutuyor. O yüzden burada weak self kullanmak istiyorum. Zaten self bir yere gitmeyeceği zaman response label'a bastırabileceğim hello world'ü. Şimdi bunun bir adım ötesi şu arkadaşlar. Genelde RxSwift'te buradan bahsedeceğim. Bu tip framework'ler bind gibi metotlar expose ederler dışarıya. Yani bildiğimiz basic type'ların onlara bind olabileceğimiz metotları vardır. Yani bu işleri otomatik yaparlar. Her view model için, property için gidip bunu yazmak zorunda kalsaydık burası satırlarca uzardı. Ekran karmaşıklaştıkça da işimiz zorlaşırdı ama çok basit bir ekran için hiçbirisine gerek yok, gördüğünüz gibi. Basit bir closure'la bunu halledebiliyoruz. Ama ben bu yöntemi de göstereceğim tabii. Çünkü bu daha profesyonel bir yaklaşım aslında. Class ve hatayı da daha engelleyen bir yaklaşım aslında. Yani burada observable diyelim arkadaşlar. Genelde bu kavram kullanılır. Yani observable bir obje. Generic sintaksı. Yani içine herhangi bir tipi alabilecek bir class yazıyorum. İçinde de value dediğimiz t tipinde bir değer var. Optional olsun. Burada bir tane bind fonksiyonu yazacağım. Bind. Şimdi şöyle yazalım. Neye bind edecek? Yani buraya da aslında closure yine pes etmem gerekiyor. Ne diyelim? Callback diyelim arkadaşlar. T optional void. Şu parantezi ihtiyacımız yok muhtemelen. Yani T optional'ı callback ile çağıracağımız ihtiyacımız varmış. T optional'ı callback sayesinde dışarıya vereceğimiz bir bind fonksiyonu. Ve içeride benim tabii ki bunu tutmam lazım. Çünkü bu fonksiyon hemen çağrılmayacak. Bunu elimde tutmam lazım ki value değiştiği zaman çağırabileyim. Bunu da ben bu şekilde bir alt çizgiyle private'ı gösterir şekilde bir syntaxla tutmak istiyorum. Ve optional doğal olarak initialization'da almıyorum. Burada da callback eşittir callback dedim. Yani bind sırasında hiçbir şey yapmadım. Sadece bind ettim. Yani bir callback tuttum. Peki bunu ne zaman çağıracağım? Did setinde çağırıyorum arkadaşlar. Value her değiştiğinde bu callback'i çağıracağım. Böylece magical bir şekilde yukarıdaki subscription işlemini yine yapmış olacağım. Callback diyorum. Parantez içinde value'yu veriyorum. Burada escaping hatası aldık. Bundan da yine Swift programlama dersinde bahsetmiştik. Bu hemen çağrılmayacağı için fonksiyon bloğunu escape ediyor. Onun için escaping keyword'üyle bunu söylemem gerekiyor. Must be unwrapped. Evet, şu optional olduğu için bu şekilde çağırmamız gerekiyor. Ve value'yu da içine verdik. Yani şu anda reaktif bir framework'ün yaptığı işlemin %80'ini yapmış olduk arkadaşlar. Bunu da örnekte kullanalım. Bir tane label oluşturuyorum. Yani retrieved message diyelim buna. Bunu normalde string yapardık. Ama observable klasımız var artık ve bundan faydalanmak istiyoruz. Observable diyoruz ve tipini içinde tutacağı, contain edeceği değişkenin, değerin tipini string olarak veriyorum. Bunu da oluşturalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar bunu oluşturduk. Bunu optional yapamıyoruz çünkü buna subscribe olacağız. Her zaman böyle bir değer olması lazım. Volume hala nil ama observable objem elimde olması lazım ki view model buna subscribe olabilsin. Bu bloğa artık ihtiyacım yok. Şimdi burada bu sefer şu şekilde yapacağız. View model nokta retrieve message. Şu an observable objemi elime aldım. Hangi fonksiyonum vardı? Bind. Ve enter'a basıyorum.
Value diyelim. Buraya herhangi bir şey diyebiliriz. Şu anda subscribe işlemini yaptım arkadaşlar. Bind dedim. Callback'i tuttu. Yani şuradaki bloğu tuttu. Ve value her değiştiğinde callback'i çağıracak. Yine retain cycle oluşturmamak için will self diyorum. Self nokta response label nokta text eşittir value dedik. Burada şöyle bir durum var. Artık retrieve message'in bir observable olduğu için, bir string container olduğu için, yani bir string değil aslında. Retrieve message'ımın value'sunu değiştirebilirim. Value'ya da bakarsanız zaten string olarak infer edilmiş durumda olacak. Ve bunu şöyle yapalım. Value'yu alayım buraya. X'e basarsanız hani string olarak infer edilmiş olduğunu göreceksiniz. Eşittir hello world. Bunun network'ten geldiğini düşünüyoruz. Şu anda biraz önceki yapıyı karşıladık ve her tipte çalışabilecek bir tane observable class'ı oluşturdum. Butona basıyorum ve bir saniye sonra hello world çalışıyor. Bu daha genel, çoğu durumda kullanabileceğiniz bir yapı ve faydası da şu: view load olduğunda bütün observable objeleri görüyorsunuz zaten view modelde public. İhtiyacınız olanlara bind olup text'e atayabilirsiniz. Rxiv'de bunlar artık label, button gibi kendi helper metotları var. Yani bunlara extension yazmışlar. Yani şunu da demenize gerek kalmıyor. Hani view model nokta retrieve nokta bind atıyorum self nokta response label gibi nokta text değerine. Yani bu şekilde güzel hani helper'ları var. Aynı şekilde buton objesine aksiyon bağlayabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Gesture recognizer'lar ekleyebiliyorsunuz. Yani daha kompleks uygulamalar yazacaksanız ve Reactive Framework kullanmak istiyorsanız, MVVM'i gerçek anlamda kullanmak istiyorsanız ben Rxiv'de öneriyorum. Tabii kullanmadan önce biraz pratik ya da hani kitapları var. Çok detayına girmeden bir iki örnek çalışarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü biraz karmaşıklaşabiliyor işler. Bunun dışında arkadaşlar ben bunu da kullanmak istemiyorum aslında. Biraz önceki yöntem güzeldi derseniz bizim hatırlarsanız şu dursun. Wordle uygulamasını yazdığımız MVM yapısında 5-6 tane closure olmuştu. Ya da şunları geri alalım. İlk closure'lı yapıya tekrar geri dönelim. Subscribe demiştik buna. Observable objesine ihtiyacım yok. Bunu silelim. Burada hani bir sürü case için bir sürü closure'larla burayı doldurmuş olabiliriz. Bunun için şöyle bir yapı kullanılabilir. Change enum diye. İnternette de bunun örnekleri var. Biraz daha o primitif yapıyı daha kullanılır hale getiren bir adım öteye bir improvement olarak düşünebilirsiniz. Burada change'leri sıralıyoruz. Yani view model objesinin trigger edeceği change'ler neler olabilir? Bir tane case benim vereceğim. Retrieved message diyeyim. İçine de string alacak. Buna da ihtiyacımız yok. Şunu da silelim. Burada change trigger etmek. Yani tek bir değere subscribe olup her seferinde bütün değerleri tek tek incelemektense hepsini bir change içine alarak ilerlemekten bahsediyorum. Örnek olarak buraya bir is loading change ekleyelim arkadaşlar. Yine value diyeyim burada. Yani loading dediğim servise gittiğimizdeki loading sürecinden bahsediyorum. Peki bunlar için lokalde private datalar tutmamız gerekiyor. Message dedim. String. Is loading diyorum. Bunu direkt false diyeyim. Optional olmasın. Burada
isLoading'imi true'ya set ediyorum. Yükleme bittikten sonra isLoading'imi false'a set ediyorum. Sonra da self.message'ımı da hello world'e set ediyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi subscribe olmam gereken 2 tane değişiklik var. Ama ikisi için de closure'lar yazmak durumunda kalmadım. Ama subscribe fonksiyonumu bir kere buraya yazmam gerekiyor ve dışarıya change vermem gerekiyor. Yani bunların hepsini içeren bir change enum'u vermem gerekiyor. State change handler diye genel bir isim var. Change alıyor ve yine optional olacak arkadaşlar. Burada package setlerinde de bunu trigger etmem gerekiyor. State change handler optional nokta retrieve message. Message diyeyim burada. Nil coalescing operatör kullanıyoruz. Message nil ise boş string gönder şeklinde. Yine aynı şekilde state change handler isLoading değerini buna register olan yapılara gönderiyorum. Şu an view modelim hazır. Dışarıya sadece load data ve state change handler expose etmiş. Bunlara doğrudan ulaşamıyoruz gördüğünüz gibi. View böylece kolaylıkla neyi çağırıp hangi değişikliklere göre kendisini adapte edeceğini bilebiliyor. Bunu burada çağırıyor. Yine burada viewModel.state change handler eşittir change diyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıdaki de yapıdan tek farkı bir tane change bloğu içinde görünür olarak hepsini almak ve hepsi için tek tek bir closure tanımlamak zorunda kalmamak. Ve son olarak da bir change switch'i yazıyoruz ve change'lere göre hangi aksiyonu almak istiyorsak onları alıyoruz. Eğer retrieved message ise self.label.message text eşittir value. Loading ise burada break edeceğim. Burada activity indicator vesaire loading sayfası ne göstereceksek bunu gösterebiliyoruz arkadaşlar. Şu an hiçbir değer olmadığı için siliyorum ben bunu. Bu da güzel bir örnek. Daha organize bir şekilde closure'lı MVM'i kullanmak için hoş bir yöntem. Ama burada da tekrar eden loading case'leri oluyor. Ya da böyle gördüğünüz gibi hani kodun biraz dikeyde uzaması. Yani bunu unutmanız durumu. Aynı anda birden çok change'in trigger edilmesi gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bu aşamada zaten framework'ler, RxSwift gibi framework'ler bir adım öne çıkıyor. Dediğim gibi ben tavsiye vermeyeceğim çünkü proje büyüklüklerine göre karar vermek gerekiyor. Projenin büyüklüğüne ek olarak projenin ne kadar süre maintain edileceği, kimlerin çalışacağı, yani birçok parametre var aslında. Yani RxSwift eklerken de inceleyip sık dokumak lazım ki o tip dependency'leri projeye soktuktan sonra çıkarmak çok zor oluyor. Yani MVM bu arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmiştir videom. Sorularınız için yazabilirsiniz.